Ulusal Kanal'dan merhaba değerli izleyicilerimiz. Tatil dönüşü sizleri biraz o siyasetin sert rüzgarından uzaklaştıralım. Biraz sinema dünyasında dolaştıralım istedik ama filmlerden konuşacak mıyız ben de bilmiyorum. Ama ağırlıklı olarak film müziklerini konuşacağız. Çünkü ülkemizde ne kadar tanındığını kendisinden öğreneceğiz. Ağırlıklı olarak Hollywood dediğimiz zaman, elbette sinema dediğimiz zaman aklımıza gelen yer Hollywood oluyor. Dolayısıyla biraz Hollywood filmlerinden konuşacağız, biraz film müziklerinden konuşacağız. Çünkü stüdyodaki değerli konuğum film müzikleri bestecisi. Sevgili Mustafa Yazıcıoğlu, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Bizim bir yıldızımız ama pek çok yıldızımızı ülkemizde değişen müzik anlayışımız, değişen sanat anlayışımız nedeniyle tanımıyoruz ama dünya onları kapış kapış bağrına basıyor. Sevgili Mustafa Yazıcıoğlu o isimlerden biri. Önemli filmlerin müziklerinde imzası var ve işte bugün buradan başlayacağız söyleşiye ve biraz da nostaljik filmler üzerinde de duracağız. Çünkü bazı şarkıları dinleriz, aa bu filanca filmin melodisiydi deriz. Fakat Türk sinemasında böyle bir şey var mı? Var mı? Yok değil, var. Ben hatırlayamadım çünkü. Sektörel bazda ne durumdayız buna daha sonra değinelim ama Türk sinemasında şöyle bir sıkıntı var. Müzik bizim için gerekli mi? Sorusu o kadar çok soruluyor ki. Neden Hatta- acaba? Ya o kadar çok sebebi var ki bunun. En büyük sebebi de bütçelerimiz. Bir filme bir kompozitör kiralayıp da müzik yaptırmak çok ciddi bir bütçe istiyor aslında. Yani dünyanın standartında böyle. Bizde tabii ki de böyle değil. Ama ufacık bütçelerden bile kaçmaya çalışan yapımcı başlıklı herkes gelip de filmi yaparken hiçbir sıkıntı yok diyor ama işte post prodüksiyonda müzik, ses vesaire filmde görmemiz değil de duymamız gereken her şeyde nedense bir kaçış söz konusu. O çok sığlaştırmıyor mu ama sinemayı? Çünkü bazı sahneler vardır ki aklımıza birdenbire oradaki dan diye bir müzikle kazınır. Ya da o müzik o sahnenin gücünü arttırır. Tabii ki. Değil tabii mi? Ki, tabii ki. Onun için müzik çok önemli sinemada. Filmin %50'sidir müzik. Belki daha fazlası. Tabii Bir ki. noktada. Aslında bazı durumlarda çok daha fazlası oluyor. Yani bir aşk sahnesinde hafif hafif yükselen bir melodi, notaların yükselişi bizi de o duyguların içine çeker. Tabii ki. Çünkü müzik böyle bir şey diye düşünüyorum. Bundan sonrası da sizden dinliyoruz. Ben şu konuda biraz endişeliyim. Ben mesela yönetmen olsam ne yaparsam yapayım o kağıttaki senaryoyu görüntüye aktardığım zaman bir şeyler illaki eksik kalıyor. Bunun farkına varırdım. Farkına vardığım zaman da filmimi tamamlamak adına herhalde hiçbir fedakarlıktan kaçmazdım. Az evvel söylediğim bu kaçış biraz hani işte bütçe şöyle, bütçe böyle, işte imkanlarımız dar falan aslında değil. Bugün aslında benim ilk konuşmak istediğim şey şu. Türkiye'de o kadar büyük isimler var ki sinema konusunda ve müzik konusunda. Oyuncular mı yoksa Her yönetmenler konuda, mi? her alanda, her departmanda. Çok iyi kurgucularımız var, çok iyi renkçilerimiz var, çok iyi sesçilerimiz var, çok iyi oyuncularımız var, çok iyi yönetmenlerimiz var. Bunun yanında çok iyi müzisyenlerimiz de var. Bir kere şunu kabul etmemiz lazım. Film müziği dünyada hakikaten ciddiye alınması gereken ve akademik eğitimleri olan bir alan. Ben Türkiye'de ilk bu işi yapmaya karar verdiğimde üniversite yıllarımın başlarıydı. Hiçbir yazılı doküman bulamadım kendime. Film müziği nedir? Tamam biliyoruz ama nasıl yapılır? Ben bunu nasıl yapmalıyım? Karşıma bir film geldiği zaman filmden ne almalıyım, ona ne vermeliyim? Bunun teknik boyutları nedir falan diye araştırdığım zaman internetin yeni yeni işte bizde popüler olmaya başladığı dönemlerde onlar. 2000, 2001, 2002 dönemi. Hiçbir doküman bulamadım. Bilgiye ulaşamadınız yani. Sıfırdı. Birkaç tane İngilizce kitap vardı. Halen işte Berkeley'de, işte Southampton'da falan okutulan kitaplar bunlar. Türkçe yazılmış kaynağı bırakalım. Türkçe bir çeviri dahi yoktu.
O kadar zor ulaşıyorduk ki bunlara. Bunun acısıyla zaten ben işte 1,5-2 sene evvel karar verdim. Dedim ki bu işin hani bir tane kitabı olmalı artık Türkiye'de Türkçe ve film müzik teknikleri kitabını. Bir kitap yazdınız. Evet, bunu yazdım. Ve şu anda bu kitap piyasada yok, bulunamıyor. O kadar satılmış Evet, buna yani. sevilsem mi üzülsem mi bilmiyorum. Film Bulup da müziği getiremedim buraya. teknikleri, evet. Meraklısına çok önemli bir İşte oraya geleceğim. O kadar meraklısı var ki inanılmaz boyutta şu an mesela yakın çevremde tanıdığım 4-5 tane müzisyen arkadaşım stüdyolarında sürekli böyle işte film müziği çalışalım, film müziği çalışalım. Çok güzel çalışalım, hep beraber çalışalım. Ama hangi filme, nereye? Değil mi? O başka boyut. Oraya geleceğim. Öyle mi? Benim anlatmak istediğim şu. Film müziğinde ben film scoring mezunuyum bu arada. Bize öğretilen bir şey vardı. Nereden mezunsunuz? Size tabii kendinizi anlattıracağım. Böyle konuya baştan girdik. Size anlatacağız. Oraya da ben geleceğim. Oraya da geleceğiz, Evet. tamam. Tamam. Şöyle bir durum var. Bize öğretilen birinci adımdı bu. Film scoring eğitiminde. İyi müzisyenle film müziği aynı şey değildir. İyi film bestecisiyle iyi kompozör aynı şey değildir. İyi müzisyenle iyi kompozör, iyi film kompozör aynı şeyler değildir. Şunu kabul edelim ki hiç kimse sinema salonuna konser dinlemeye gitmez. Film müziği başka bir şeydir. Bir sahnenin altında illaki bir melodi yazmanıza gerek yok. Bir beste demek bazen bir tek ses demek. O sahnenin bazen tek bir sese ihtiyacı olur. Bazen tamamen sessizliğe ihtiyacı olur. Film müziğinde bize öğretilen birinci adım buydu işte. O sahnenin hakikaten müziğe ihtiyacı var mı? Bunu tabii yönetmenle de istişare ediyoruz mecburen. Ve o duyguyu ben neyle vermeliyim? Bunun için de çok ağır psikoloji eğitimleri aldık biz. Hani film müziği sadece notaları bilelim, işte enstrüman bilelim, kareyi okuyalım ve müzikleri yapalım değil. Çok da ağır psikoloji bilmeniz gerekiyor. Sahnedeki aktör ne anlatmaya çalışıyor, bir şey mi gizliyor? Belki yönetmenin sona saklayacağı bir sürpriz var. Ben bunun müziğini Öyle açık ya. etmemem lazım. Veya da işte sona doğru giderken bir şeyler belirecek ve onu hissettirmem lazım. Bu tamamen yönetmenin görüşüne kalmış bir şey ve biz bunu yönetmenle konuşurken ancak spotting aşamasında öğreniyoruz. Yani spotting aşaması? Spotting aşaması şudur. Kurgusu bitmiş bir filmi izledikten sonra yönetmenle beraber küçük notlar alırız. İşte atıyorum bize yönetmen diyor ki işte 5. dakikada bir müzik başlatacaksın. 35. dakikada 35 saniye sonra mesela duyguyu düşürmemiz lazım. Çünkü 45'te bir sürpriz geliyor. Misal. Onun hazırlığını yapmak zorundayım ben 10 saniye öncesinden. Dolayısıyla o görüntüye saniye saniye müziği Tabii ki, yerleştirmeniz gerekiyor. Tabii ki. O halde şu soru gelecek arkasından. Önce senaryoyu herhalde okumanız lazım. İlla ki. Zihninizde bir takım notalar mı uçuşuyor o esnada? Senaryoyu ben herhalde Türkiye'de en fazla senaryo okuyan insanlardan bir tanesiyim. Haftada bazen 35'i buluyor okuduğum uzun metraj film senaryosu. Yalnız şöyle bir durum var. Film müziği yaparken senaryodan yola çıkıp da film müziği yapmak çok büyük risk. Yapılmaz değil, yapılır. Onun çalışmalarını da yapıyoruz. Lakin görüntü elinize ulaşmadan, o masaya oturmadan film müziği yapmak dediğim gibi çok büyük risk. Sebebi de şu. Şimdi resmen beste yapıyorsunuz. Tabii yani. ki. Sebebi de şu dediniz. Sebebi şu, çok basit anlatayım. Şimdi bir tane senaryo var elimizde ve setteki herkesin elinde bu senaryo var, yönetmen dahil. Yönetmen senaryosuna bakıp, belki de senaristi kendidir, bilemem. Ekrana kendi hayal gücündeki verileri aktarıyor. Ben de o senaryoya bakıp, kendi bireysel tarihimden gelen referanslarla bir kare oluşturuyorum kendime. Ben o hayalimdeki kareye müzik yazarsam, yönetmenin hayalindeki kareye bu uymayabilir. Bazen çok yukarıda kalır, bazen çok aşağıda kalır. Bu bizim için ekstra mesai gerektirebilir sonradan. Nedir bu? Çıkan görüntüye benim yaptığım müziği editleyerek yerleştirmeye çalışmak. Bu yanlış bir teknik. Ben senaryo okusam dahi, ufak ufak spotting notlar alsam dahi, yani bu sahnede böyle müzik kullanabilirim, burada böyle bir şey kullanabilirim. Ufak ufak tema kayıtlarını piyano ile yapıyorum, işte bu sahnede şöyle bir duygu olabilir gibisinden. Bunlar taslak çalışmadır. Asıl film müziği görüntünün altına bestelenir. Ayrıyetten bestelik de görüntüye adapte edilmeye çalışılmaz. Film scoring zaten kelime anlamıyla buna çıkıyor. Score İngilizce'de nota demek biliyorsunuz. Scoring notalamaktır. Yani kareleri notalamak anlamı taşıyor film scoring. Film müziği çok geniş bir kavram. Dışarıdan bir ses ya da bir müzik, bir şarkı alıp filmin altına koyduğunuzda da bu teknik olarak film müziği midir? Evet, teknik olarak film müziğidir. Lakin film scoring değildir. Zaten dünyada da bu farklı farklı tabirlerle birbirinden ayrılmış durumda.
Şimdi çok hoş bir nokta bu. Biz Türk filmlerimizde hep aynı melodileri hatırlarız. Eski Türk filmlerinde işte Türkan Şoray'la ahlı vahlı aşklı Evet. filmlerde. Ya bunlar reklama girmeyecektir ya James Last Orkestrası çünkü Evet. artık kalmadı herhalde ya da Paul Moria Orkestrası'nın o enstrümantal böyle güzel güzel melodilerini değil mi Evet. dinleriz. Uzun uzun sahneler, uzun uzun bakışmalarda o sahnelerde hep bu müzik kullanılır, plaktan kullanılan şeyler. Ama o film için bestelenmiş eserler tabii çok daha Tabii ki. çok vurucu oluyor bir kere, akılda Mutlaka, kalıcı mutlaka, oluyor. mutlaka. Dünya sinemasına baktığımız zaman çok büyük yönetmenler var ve çok büyük film müziği bestecileri var. Mesela kimler var? Mesela James Cameron Titanic'i yaptı. Titanic'in müziğini nerede duysak diyoruz ki bu Titanic. Aa, bu Titanic diyoruz. Şimdi Titanic'i alıp da o soundtrack'i başka bir filme koyduğumuzda duygusal anlamda birbirini Doktor örtebilir. Zhivago. Değil mi? Az evvel de Duyduğumuz örnek zaman o vermiştim ya. sahnelere gidiyoruz. Bir Zamanlar Amerika. Once Upon a Time America. Beni Tabii, bitiren bir tabii. soundtrack'tir o. Acaba var mı? Arkadaşlarım buldular mı? Şöyle hatırlamak babından. Bir zamanlar Amerika kimdi onun? Zamfir. Zamfir. Pamflütle çalmıştı main Çalıyor. title'ı. Biraz konuşacakmışız. Herhalde arkadaşlarım bulurlar. Hatırlayalım diye. Çünkü bakın o müzikle bir anda o filmin içine giriyorsunuz. Evet, evet, evet. Çünkü kulakta kalıcı olan o ve sizi görselliğe taşıyor. Evet, Çok ilginç. Evet. Görselden de çok önemli ipuçları yakalamak gerekiyor. Doğru film müziği için. Az evvel söylediğim gibi ben okulda bize psikoloji anlattılar. Beden dilini anlattılar. Baktığımız zaman aslında bunların müzikle ne ilgisi var falan diyorsunuz ama değil. İşin içinde sinema olduğu zaman Tabii. mecburuz. Dedim yani aktör sahnede bir şey anlatıyor, bir şey oynuyor. Biz de aslında aktörüz orada. Bizim bir, hatta daha şanslı olduğumuz İçine bir nokta var. girebilmeniz lazım. Tabii ki. Hissetmeniz lazım tabii. Kendimi böyle film müziği yaparken aktör olarak görüyorum hep. Ama aktörlerden bir tık fazlasıyım ben. Neden? Çünkü aktrist de olabiliyorum ben. Bir çırpıda tabii. Tabii ki. Karşılıklı oynayan iki karakterin her birine bürünmek zorundayım. Ne anlatıyor, nasıl tepki veriyor, niye bu tepkiyi verdi, bu tepkinin duygusu ne olmalı? O kadar büyük detaylar ki. Hani sadece müziği İşte yaz, orada birisi notaları değil. konuşturuyorsunuz. Notalar devreye girecek. Çok hoş. Ben şeyi çok severim. Mesela birkaç tane film müziği bestecisi var böyle tarihte. Ben de onların yaptığını yapmaya çalışıyorum yapabildiğim ölçüde. Filmin setini mutlaka ziyaret ediyorum ben. Benim de her müzisyenle ortak bir kaderim var işte. Çocuk yaşta müziğe başladım, şey oldu, bu oldu falan filan. Ama Bunları tabii o kulak bu. tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani bu bir genetik. Müziğe ben piyano eğitimiyle başladım, klasik piyano eğitimiyle. Klasik piyanoda epey bir zaman uğraştım. 15-16 sene hep özel derslerle gittim. İşte o dönem işte Beethoven çalıyorum, Rahmaninov çalıyorum, Chopin çalıyorum. Müthiş tatminkar bir duygu bu. Ama bir noktadan sonra başka birinin müziğini icra etmek bana yetmedi. Bir de ben kendimde şunu fark ettim. Neyi çalarsam çalayım, Beethoven'ın o muazzam sonatlarında dahi hep keşke şurası şöyle olsaydı ya demekten kendimi alamadım. Ondan sonra kararımı sahneye, sinemaya yönlendiren insan lise dönemimin bittiği çağımdaydı. Selvar Ecim oldu. Profesör Selvar Ecim. Türkiye'de izleyicilerimiz şeyden bilirler. Olacak o kadar programının müziklerinden bilirler kendisini. Onunla tanışıp çalışmaya başladım. Orkestrasyondu, işte kompozisyondu, armoniydi. Klasik müzik armonisini Levent öğrendim. Kırca'nın da Işıklar Onu da İçinde analım. Uyusun. Onu da buradan Rahmetli anmış analım olalım. Levent Kırca'yı da. Medya ile, televizyon ile, tiyatro müzikleriyle, dolayısıyla da sinemaya ilk adımlarım onunla oldu. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ne girdim ben. 2002 girişliyim oraya. Kompozisyon bölümünde okudum. O dönemde ikinci sınıfta mıydım? Çok net hatırlamıyorum ama ikinci sınıfı bitirmek üzereydik herhalde. Kanada'da okuyan bir arkadaşım vardı. Sound designer'dı bu. Ses tasarımcısı. Bana dedi ki ne yapmak istiyorsun? Amacın ne? Böyle internette bir şekilde biz tanıştık onunla. Dedim ki hani film müzikleri yapmak istiyorum. Sahne müzikleri yapacağım ben falan. Türkiye'de de nasıl yapacaksın bunu? Bilmiyorum, araştırıyorum. Bana bilgi ver bu konuda falan dedim. Buradan onu da anlayayım hatta. Berke selamlar olsun. Bana çok yardım olmuştur. Sektöre girebilmem açısından. Dedi ki buraya gel. O buraya gel dedikten sonra ben 1,5 sene daha hiçbir yere gidemedim. Ondan sonra bir şekilde gittim ben. Film müziği bölümünde herhangi bir yere giremedim ama kontenjan yüzünden. Ses tasarım okudum 2 yıllık.
Yani nedir ses tasarımı? Ses tasarım, sound design dediğimiz şey şu. Çok güzel bir parantez olacak bu. Çünkü Türkiye'deki sinema sektörünün başka bir yarası. Ses, müzik kadar. Ses tasarım şu. Film setlerinde hani her şey sesli çekiliyor evet ama bazı sesler var ki bunları sonradan oluşturup filmin altına koymanız gerekiyor. Özellikle de aksiyonda bu bizim çok ihtiyacımız oluyor. Efektler mi? Ses efektleri evet. Mesela şu an bir dinozorun sesini kaydedip de filmin altına koymanız mümkün değil. Dolayısıyla biz farklı ses katmanlarını bir araya getirip Bir bu dinozor dinozordan sesi. nasıl ses çıkabilir tahmin edip, hayal edip ona uygun sesler yapıyoruz. Sound design bu, ses tasarımı. Ses tasarımı. Ama o kadar müthiş incelikle çalışılması gereken bir şey ki bir kaza sahnesi için bazen birbirinden ayrı 20-30 kanal sesi bir araya getiriyoruz. Onun da çok farklı bir mantığı vardır. Yani bir fren sesi. Tabii, Arabanın diyelim ki iki tane arkasından araba çarpıştı. çarpışması. Buna nasıl ses yapacağım ben? Ya. Bunu dışarıda iki arabayı çarpıştırıp evet sesini alabilirim. Öyle bir şey. Mümkün aslında böyle bir şey ama Doğanın yapısına. böyle bir bütçe var mı bakalım Eşyanın prodüksiyonda? tabiatına aykırı tabii. Bunda ne yapıyoruz? Arabanın içinde neler var? Bunun hesabını yapıyoruz. Metal var, plastik var, cam var, işte kumaş var, şu var, bu var. Her bir katmanın sesini ayrı ayrı kaydedip farklı öğelerden birleştiriyoruz. İşte biraz da audio efekt şeylerle, pluginlerle falan. Bunu kaza sahnesine benzetmeye çalışıyoruz. Muazzam. Mış gibi yapıyoruz yani. Mış gibi yapıyorsunuz ama. Amerika bunu onu- böyle yapmıyor. Nasıl? Bunu gerçekten kaydediyor. Amerika. Tabii. Ama çok büyük bütçelerle çekilmiyor Tabii mu ki, filmler? tabii ki, tabii ki. Mesela sizin bir anlatımınız var. Diyorsunuz ki Türkiye'de bir film için film müziği için bütçe ayırmak imkansız. Çünkü 1-2 milyon dolarlar burada Evet. konuşuyor. Şimdi mevcut koşullarda daha da yüksek fiyatlar olması lazım. Yani en sıradan film için bile o bütçe önemli zannediyorum. Her film için bütçe önemli de yani kısa film dahi yapsanız bütçe önemli. Çünkü filmi yaptırdığınız insanlar bu işten ekmek yiyen insanlar. Hayatlarını bu işlerden kazanan insanlar. Dolayısıyla da hadi beraber bir film yapalım ondan sonra herkes yoluna gitsin falan diyemezsiniz. Lakin hangi filme ne kadar bütçe ayıracağız konusu çok büyük bir sorun Türkiye'de. Türkiye'de mi sorun? Ya başka yerde ben görmedim. Varsa da görmedim. Hakikaten görmedim. Nerelerde çalıştınız mesela? Hollywood Kanada'ya için film çalıştığınız... yaptım. Amerika'ya film yaptım, reklam yaptım, belgesel yaptım. Halen yapmaktayım. Bildiklerimiz var mı bizim? Bildiklerimiz- Mesela Batman, tamam. Hızlı Öfkeli'ye çalıştım. 2005 yılında King Kong filminde asistandım ben. Ama çok büyük bir görevim yoktu filmde. Daha öğrenciydim. Şimdi bir tane bana göre benim kariyerimin herhalde en büyük işi olacak o. The Skin of Truth filminin müziklerini aldım. Yürütücü yapımcısı Ben Affleck. Yönetmen Alex Ardenti. Yardımcı yapımcı ise Rehan Celali. Rehan bu arada Sylvester Stallone'un bireysel koçudur. Onu Rocky filmlerine hazırlayan kişidir. Onlarla supplement sektöründe tanıştım ben çok ilginç bir şekilde. Yani Bu hangi sporcu sektör? içecekleri. Evet. Çünkü izleyicilerimiz bu terimlere Evet. yabancıdır. Evet. Onların reklamlarını çekiyorlardı birlikte. Bir şekilde beni buldular ve benden müzik yapmamı istediler. 2009 senesiydi yaptım ve 2017 hala devam ediyoruz birlikte işler yapmaya. Çok güzel bu. Türkiye'de bu işi yapan sayısı herhalde çok az. Değil mi? Yani film müziği Film müziği olarak çalışması yapan. maalesef az. Ama Türkiye'de sinema filmi yerine şöyle bir durum var. Dizi müziği Dizi sektörü var, diye bir şey oluşmuş. Maalesef. Maalesef. Sizin çalıştığınız filmlerden görselleri izliyoruz Evet, değil mi? bu bizim Bu hangisi hala mesela? masada olan Ekim sonunda vizyona gireceğimiz Sandık filmi. Sandık filmi de Türkiye'de türü açısından ilk örnektir bu arada. Türk filmi bu. Türk filmi. Evet. Mücahit Pehlivan'ın yönetmenliğini yaptığı bir film bu. Oyuncuları tanıyor muyuz? Oyuncuların birçoğu tiyatro kökenlidir. Ha, O yüzden hakikaten çok iyi performansları var. burada İlk sinema tatlı bir filmi. dokundurma da var galiba Evet. değil mi? Onu da soracağım. Evet. Türkiye'de ilk çalışmanız mı film Yok müziği hayır açısından? değil. Türkiye'deki ilk çalışmam 2010 senesindeydi. Kubilay filmiyle. Türkiye'ye ilk geldiğim zaman Kubilay filminin müziklerini yapmıştım ben burada. Arda Kural'ın başrolünü oynadı. Faik Ahmet Akıncı'nın işte yönetmenliğini yaptığı Kubilay filmiydi. Maalesef ki Türkiye'de çok fazla sinema filmi yapmadım. Toplasam herhalde 6-7 tane falan oldu.
Tanınmadığınız için mi yoksa tercih Ya etmediğiniz mutlaka onun için da mi? şeyi var, payı var. Tanınmamak tabii ki öyle ama yani bunu bir serzeniş olarak almayın ne olur ama şey oradaki o departman kültüründen buraya gelince ben çok bocaladım. Bir dağınıklık mı var? Müthiş derece dağınıklık var. Disiplinsizlik var. Ya şöyle değil mi? söyleyeyim, Çünkü bunları duyuyorum. O bakımdan sormak istiyorum size. disiplinsizlik falan o aslında biraz sizin elinizde olan bir şey. Hani çalışırken kendinizi disiplin edebilirsiniz, etrafınızdaki disiplin edebilirsiniz. Bu çok büyük bir sıkıntı değil benim adıma da. Şöyle bir durum var. Türkiye'de departman kültürü yok. Türkiye'de herkes her şeyi yapıyor. Yapmaya çalışıyor. Ama yapamıyor. İşte sorun bu. Evet. Herkes her işe tam şöyle bir cümle var. Maydanoz. Onun için profesyonel yollarında yürümediklerinden olsa gerek. Yani sektördeki her arkadaşlarıma alana el çok atmaya çalışıyorlar ve bir şey olmuyor. kırıp üzmek istemem bu konuda ama Yok kırıp üzelim. Herkes kendi alanında haddini bilsin. Mesela benim mesleğimi yapmak için talip olanlar var. Ama yapamazsın dediğimde bir bardak kırılıyor hayatlarında ve bir düşmanlık doğuyor. evet. Profesyonel kişiye Evet, karşı evet, ya da evet, bana evet, karşı. maalesef, maalesef. Bunları yapan çok oldu hayatımda. Hatta medyayı kullanarak saldırmak isteyenler olmuştur. Ama herkes her işi yapamaz. Şimdi ben sahneye çıkıp podyumda bir kıyafet tanıtımı yapamam. Ne tarzım uyar, ne tipim uyar, ne ölçülerim uyar. Değil mi? Tabii. Ya da ben gidip bir beyin cerrahisini ya ben bunu merak ediyorum deyip yapamam. Ama Türkiye'de hadi gel seni ameliyathaneye sokalım. Şu beyin cerrahisi ameliyatına bak bakalım ileride belki yaparsın dediğinde inanın girip izlemek isteyenler olacaktır. Bu cehaletin dışa vurumu diye düşünüyorum. Onun için herkes kendi profesyonel alanında çalışırsa yürüyebiliriz ama maalesef galiba her dalda oynamayı Şu an sevenlerle bir aslında aradayız. Hani sizin de aynı duyguları paylaşıyorum. Emin olun buna Yaşasın. ama bu Ne kadar mutlu bana. Yalnız değilim. bu kadar sert konuşmak istemememin tek bir sebebi var. Ama bazı kişiler artık kendi alanlarında sert konuşmalı. Ya mutlaka. Şöyle bir sıkıntımız var. Bu işin akademisyenliği henüz Türkiye'de yok maalesef. Akademik çalışma yok. Evet, yok. Türkiye'de hiçbir üniversitede, hiçbir güzel sanatlar fakültesinde şurada burada film müziği alanında eğitim veren ciddi bir yer yok. Benim bu çırpınışım o yüzdendi. Başka hiçbir amacım yok. Yani küçük kitap, ben bildiklerimi buraya yazsam ne olur, yazmasam ne olur. Birine ulaşmadıktan sonra bu bir hiçbir şey. Şu an hala son 3-4 senedir sıklaştırdım bunu. Üniversitelere gidiyorum, seminerler veriyorum. Radyo TV öğrencileri, sinema TV öğrencileriyle konuşuyorum, tanışıyorum. Kendi hani sektörümde nasıl ki böyle yönetmenlerle, yapımcılarla falan bir network ağı oluşturuyorsam kendime aynı ağı öğrencilerle oluşturmaya çalışıyorum. Ki şart bu, olması gereken bu Şart aslında. tabii ki. Çünkü akademik çalışmalar maalesef yani Halil İnalcık ışıklar içinde uyusun. Onun söylediği gibi üniversite eğitimine önem verilmiyor Türkiye'de. Evet. Yani aklına esen her şeyi yapıyor diye yorumu var. Ki paylaştığımız bir yorum. Evet. İşte aynı şey Kesinlikle. sizin sektörünüzde, bizimkinde de söz konusu. Sinema, televizyon. Televizyonlarda kaç tane sinema, televizyon öğrencisi istihdam ediliyor değil mi? Maalesef. Evet. Benim de her müzisyenle ortak bir kaderim var işte. Çocuk yaşta müziğe başladım, şey oldu, bu oldu falan filan. Ama Bunları tabii o kulak bu. tabii ki. Yani bu bir genetik. Sinema setleri de çok farklı değil. Televizyon da çok farklı değil. Yakinen tanıdığım, hatta gelip benim stüdyomda asistanlık yapmış olan, stajını yapmış olan birçok öğrenci arkadaşım var. Tamam, stajını yaptırıyoruz, gönderiyoruz falan. Hatta imkan bulursak biz kendi bünyemizde çalıştırmaya devam ediyoruz. Ama dışarı gittiği zaman çok ağlıyor. Çünkü şöyle bir eğitim şeyi düşünün. Her şeyi kitaplardan öğreniyorsunuz. Bilgi aktarılıyor falan. Yıllarca evet okula git gel öğren falan ama sete çıkmak başka bir şey. Sahada olmak Saha başka farklı bir şey. bir şey. Hani sahaya giren çocuk mezun bile olsa sudan çıkmış balığa dönüyor. Çünkü sahadaki adam akademisyen adam değil. Ve benim ders verdiğim pek çok üniversitede şunu gördüm. Radyo televizyon bölümlerinde de işte bir takım derslere girdim çıktım vesaire. Ellerinin altında cihaz yok. Evet. Kamera yok, montaj makinesi yok, ses
çalışması yapamıyorlar ki En büyük ses dediniz. ızdıraplarımızdan bir tanesi Çok- sestir bizim. Yani Neden Türkiye'de sese önem verilmiyor? Yakın- Ses deyince sadece insan sesi değil bu. hayır, bütün sesler aslında. Yani bir filmin oluşması için gerekli olan bütün katmanlardan bahsedeceğim ses derken. Diyaloglar sadece bunun bir kısmı. Yakın zamanda şöyle bir şey duydum. Buna güldüm. Aslında gülünecek değil de çok ağlanacak bir durum bu. Bir yönetmen dostum bana, benden yaşça da büyüktür, şey dedi. Sette kim boşsa eline bu mikrofonu veriyoruz biz dedi. Olur mu Ses canım? kaydetmesi için. Yani hakikaten hani gülüyorum ama bu gülünecek bir durum değil. Sestir, yani sinemaya gittiğiniz zaman ne duyuracaksınız insanlara siz? Kötü bir malzeme sunduğunuz zaman sizin filminiz istediği kadar güzel olsun. Kötü bir filmdir o. Ses çok önemli bir şey. Hani sadece müzikten bahsetmiyorum. Ses tasarımından bahsetmiyorum. Size öyle filmler geliyor ki ben bunun neresini temizleyeceğim artık deyip masada kalıyorum. Hadi dublaj yaptıracağız diyor bu sefer. Diyorlar ki bütçe yok. Ben bu filmi nasıl kurtaracağım? Post prodüksiyon, evet, birçok şeyin hani setlerde mış gibi yapılarak ortaya çıkartılan şeyin o mışlarını biz post prodüksiyonda yerli yerine koyuyoruz ama sihirli değnekle değil post prodüksiyon. Kurtaramadığımız şeyler var. Sonra işte ekrana çıktığı zaman bir yerde ufacık bir kıymık duydukları zaman kötü iş yapmış oluyor. Hayır, bize gelen malzeme buydu. Yapabileceklerimiz sınırlı. Çekim aşamasında maalesef. Kesinlikle öyle. Hani post prodüksiyondan çok büyük mucize beklemesin kimse. Getirdiğiniz malzeme neyse biz post prodüksiyonda onu cilalayıp iyi bir ambalajla sunabiliriz. Kötü bir malzemeyi güzel sunamazsınız. Bunu artık bizim anlamamız gerekiyor. Evet. O zaman konuşmamız gereken konu, tekrar sektöre döneceğiz. Türkiye'de film sektörünün geldiği nokta. Çünkü siz kalbindesiniz bu işin. Kalbinde, mutlaka bir yönetmen de kalbinde ama o filmin gücünü arttıracak notalar, sesler, Evet. vurgu bir anlamda. O vurguyu güçlendirecek kişilerden birisiniz. Evet. Sadece oyuncunun yetenekleri yetmiyor. Yani Tabii ki. sabahtan akşama kadar gözlerini açıp iki kişi birbirine bakışsın. Onun için Şu an genellikle yapılan bakışılıyor ya maalesef bizim o filmlerde. altına da ondan sonra uzun uzun müzikler yazmak zorunda kalıyoruz. Yahu 15 dakikalık track mi olur? Allah aşkına yapmayın bunu. Konser verir gibi film müziği yapmak zorunda kalıyoruz. Ya da bir dizi müziği yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü Neden? bitmiyor sahne. Toplumun sahne bitmiyor. Bitmiyor. Öyle. Çok uzun sahneler. Tamam, hani var. bir aşk sahnesi özellikle izlerken tamam anladık aşıksınız ama yani yeter falan oluyoruz biz. İnsan 10 dakika bakışacaksa hani kameranın arkasında bakışın yahu. Ne işiniz var önünde? Hani bu boyuta getiriyorlar artık işi. Orada da yönetmenin tabii kıvraklığı, yönetmenin işe el koyuş tarzı herhalde Tabii devreye ki. giriyor Ya olsa aslında şöyle bir şey var. Setteki insanlar da yönetmen dahil buna mecbur bırakılıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen dönemden isim vermeyeceğim ama çalıştığım bir dizide bana bir bölüm geldi. 170 dakikaydı bu. gerek. Bölüm. Evet, tek bölüm. 170 dakika. Nerede yayın? Yani 170 dakikalık bir bölüm olabilir mi? Bir Oluyor. uzun, yani konulu bir filmden daha uzun. Çok daha uzun. Ya Yüzüklerin Efendisi'ni mi çektin? Bir hafta yahu. Hani bunu çekecek insanlar, oynayacak insanlar, postunu yapacak insanlar, rengini yapacak insanlar, kurgusu vesaire falan. 170 dakika ne demek? Ne yapıyorsunuz Ve siz? bir hafta içinde bitirmeniz Bir hafta lazım. içinde bitiyor ve bana kalan müzik süresi sadece bir gece. Ben buna scoring yapmam mümkün değil. Teknik olarak Kabul imkansız. ediyor musunuz bu tarz çalışmaları? Mecbur Mecburen. kalıyoruz. Ne Çünkü yapalım? yaşamak için evet. Mecbur. Ya Yaşamak o işi yapan herkes mecbur kalıyor buna. Dolayısıyla kaliteli işlerde çıkmıyor. Ya beklemeyin zaten öyle bir şey. Mümkün değil. Neden beklemeyelim? Bir sinema filminin 90 dakikalık, 100 dakikalık, maksimum 110 dakikalık bir sinema filminin post prodüksiyon süresi bazen 1,5 sene sürüyor. Siz onun 2 katı, 2,5 katı uzunluğundaki bir projeyi bir haftada yayına yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Yani Evet, robot çok- değiliz, insanız, yorulabiliyoruz, hastalanabiliyoruz, başımıza bir şey gelebiliyor, çalışamayabiliyoruz. Ya da o anki duygu dünyanız. Onu hiç katmıyorum. O başka bir çünkü şey. o sizin yeteneklerinizi dışarı çıkarmanız gerekiyor. Yani tamam, bir ısmarlama iş söz konusu ama o ısmarlama işi yapabilmek için de sizin de kimlik olarak, Tabii kişi ki. olarak sağlıklı olmanız lazım. O işin- Dünya nasıl çalışıyor peki? Yorucu değil, o işin trajedi bölümü. O yüzden oraya girmedim ben. Hani ben bir şeyler düşüneyim, yapayım falan filan kısmına hiç girmiyorum. Ben sadece teknik kısımlardan bahsediyorum şu an. Hani oturup böyle
mekanik bir şekilde çalışsanız dahi aralıksız yetişmeyecek bir şeyden bahsediyorum. Bu sefer ne yapıyoruz? Önceki bölümlerde şu temayı kullanmıştık, hadi bunu kullanalım buraya. Ama o sahneye oldu mu? Olmak zorunda. Yani bu iş buraya geldikten sonra çok büyük kalite beklemesinler. Şikayetler de alıyoruz bu konuda. Sosyal medyadan falan mailler atılıyor bize. Ne geliyor mesela Ne kadar şikayet gürültülü bir olarak? müzikti falan. Çünkü oraya uygun müziğim yoktu o an. Yapmam gerekiyordu ve zamanım yoktu. Bu kadar basit. Bir şeyi uydurup koyuyorsunuz. Mecburum. O zaman siz olmasanız da olur. Ya olur tabii ki. Zaten işte iş oraya gelmiş durumda. Dedim ya size. Bütçeler o kadar böyle enteresan hani aralıklarda ki. Ama Olmasanız mesela da olur kıvamında. Türkiye'de film sektörü ne kadar başarılı işlere imza atıyor. Bazı önemli filmlerimiz Var, var. çok iyi filmlerimiz güzel var. filmlerimiz var. Hakikaten bizi göğsümüzü kabartan filmlerimiz var. Ama onun ötesinde bu dizi sektörü bütün kaliteyi alıp götürmüş gibi geliyor bana. Dizi Çünkü sektörünü şunu da söyleyeceğim. Bütçe yok ama sanatçılara bütçe var. Başrol oyuncularına yüksek bütçeler var. Sonraki kadrolara bütçe yok. evet. Şeyde Niye böyle? Yani niye asıl vurucu timler diyelim ben sanatta, kendi kendime bu sinemada? yarım aklımla şöyle bir Değerlendi- denklem Estağfurullah, çıkardım. yarım Şöyle bir akıl denklem değil tabii. çıkardım. Ortaya çıkan işi izletebilmenin tek yolu, hani yapışacakları tek dal, çok sevilen bir yüz kullanmak oluyor dizide ya da filmde. Çünkü altı o kadar boş ki. O olmazsa o film izlenmeyecek. Oyuncu da bunu bildiği zaman dilediği gibi kaşe verebiliyor. Bunun sonucu bu. Yoksa adı böyle çok Senaryo popüler yok, olmayan doğru ama dürüst konu yok. Bir de galiba artık dizilerde ben asla izleyicisi değilim dizilerin ama duyuyorum. Bitmiyor o diziler herhalde değil mi? Bir türlü bitmiyor. 36 kısım tekmili birden derler filmler için. ya Türkiye'de şöyle bir Herhalde. durum var bir de. Eleştirin bunu. Yani eleştirmeden hiçbir yere varılamaz aslında. Yok şu kafadan Eleştirilmiyor. kurtulmamız lazım bizim. 1,5 ay evvel bir dizi için görüşme yaptım. Çok bilinen bir şirket ve eminim ki çok tutacak bir dizi. Bana şu söylendi. İzleyici bunu istiyor, bunu yapacağız. Ve biz sinemayı Nereden izleyicinin nabzını nasıl tutuyorlar? daha önce yapılmış benzeri şeyler ve tutmuş. Ha, onun benzerini Evet. yapıyor. Kolaycılık. Tabii ki. Bunun gibi bir şey yaparsak bu tutacak. Bu Maşallah senaryoyu paşam. yap. Bu senaryoyu bu. Ya hani ağlanmak mümkün değil hakikaten. Hani bu sektörün içinde bir şeyler yapalım diye uğraşan insanların bunu duyup da ben boşuna uğraşıyormuşum dememesi imkansız bir şey. Bir de işin bir daha acı bir tarafı var. Sinemayı sanatın herhangi bir dalı olarak kabul ediyoruz sonra biz. Hani sanatçı topluma aynı olacaktı? Hani toplumu peşinden sürükleyecekti? Toplum seni peşinden sürüklüyor. Sen insanlara yeni ne verdin ki kabul edemediler ya da etmediler? Sen Halk bir bunu cesaret ettin mi istiyor, buna? halk bunu istiyor cümlesine oldum olası. Bu medya dünyasının içindeyim. Kendimi bildim bile Hayır, başka bir yıllardır. konuda, başka bir... Halkın nabzını tutmak zordur. Ve halk bunu istiyor demek çok baştan sağmacı bir yaklaşım. Umursamaz, çok fazla umursamaz. Şöyle bir gözlemim var benim. Kendi alanımda yaptım ben bunu ki birçok alanda da böyle. Bugün Hollywood'da iş yapan görüntü yönetmenlerini tanıyıp Türkiye'den takip eden insanlar var. Bu adamın yaptığı film izlenir diyor adam. Bu da Türk izleyicisi. Atıyorum işte HBO'daki Game of Thrones'un müziklerini deli gibi dinleyip adamı takip eden insanlar var. Adam işte bizim izleyici ne istediyse yapmamış, başka bir şey yapmış. Ama izleniyor. Evet. Ya değişik bir şeyler bir cesaret edin yahu. Yapın. İzlenmedi, tedbir alın gene belki hani ekonomik anlamda. Ama denememişsin ki bir şey. Yani bütçen uygun değilse zaten bu işe başlama. Kültür Bakanlığı'nın katkısı da yok. Bazı filmlere katkısı Birçok var şeye yok, zannediyorum. Ama birçok şeye yok. Mesela işte özel tiyatrolara yok. Bazı yönetmenlere yok. Evet. Bazı filmlere muazzam bütçelerle katkı verdiklerini duyuyoruz. Evet. Medyaya, basına yansıdığı kadar. Yani bizlere gelen bilgiler ancak öyle olabiliyor. Artık medya yoluyla haberleşiyoruz ya, o bakımdan çok sıkıntılı. Peki özellikle tekrar Hollywood sinemasına döndüğümüzde
onları duyduğumuz zaman hemen o filmlere gidiveriyoruz, Tabii. değil mi? Ya işte dediğim gibi bu aslında o kadar kolektif bir iş ki. Sinemanın her departmanı bir çarkın dişi. Bir tanesi sekteye uğradığı zaman o çark dönmüyor. Ama bizde bu çarklarda diş yok. Ya da birkaç tanesiyle işi çevirmeye çalışıyoruz. Bizde kolaycılık var ama sahneye koy bir sanatçı, çok tutmuş o senenin şarkılarından birini de plaktan ver. O sanatçı da ona uyum sağlasın. İşte al sana film yani. Kolaycılık yanında bir şey daha söyleyeceğim. Aslında bu bizim bütün, bana kalırsa bütün problemlerimizi çözebilecek olan yegane şey. Bizim sinemamızda dünya adına network yok. Bizim bir network'ümüz yok. Şöyle bir örnek vereceğim. Yani bizim network'ümüz yok derken neyimiz yok demek Hani istiyorsun? bireysel anlamda söylemiyorum. Türk sineması olarak network'ümüz yok. Biz dünyaya film satamıyoruz. Böyle bir gerçeğimiz var bizim. Ama Arap ülkeleri dizilerimize bayılıyormuş, haberlerinden de geçilmiyor bayılıyor. bir takım medyada. Bayılır. Ya sinemayı kurtarabilmenin tek yolu. Eleştirilerine çok kızıyorum çünkü. Adamlar yapıyor. Bizde böyle adam yok. O kadar çok var ki. İşte konuşmamın başında söylemiştim ya, o kadar çok var ki. Bugün Los Angeles'ta, İngiltere'de, hatta İskoçya'da hayatını post prodüksiyonda çalışarak devam ettiren arkadaşlarım var benim ve bunlar Türk. Bir kısmı Kanada, bunlar Türk. İzmirli Ve kim bilir çocuklar. hangi filmlerin altında İnanılmazlar. imzaları var. Yüzüklerin değil mi? Efendisi'nin animasyon yapan arkadaşım var, Türk. Şöyle bir durum var. Biz dünyaya filmimizi pazarlayamadıktan sonra milyon dolarlık film falan bizim için masal. Masal. Duralım. Ara vereceğiz çünkü. Tamam, tabii Ardından devam edeceğiz. Sayın seyircilerimiz lütfen bizden ayrılmayın. Biraz sonra tekrar buradayız. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Film müzikleri bestecisi sevgili Mustafa Yazıcıoğlu stüdyoda. Aslında Mustafa Yazıcıoğlu Amerikan film dünyasında tanınan bir isim. Siparişler geliyor, filmler için çalışıyor. Fakat ülkemizde sektörün sorunları nedeniyle adını kısıtlı duyurabilen isimlerden biri her alanda olduğu gibi. Çünkü televizyona çıkıp dilini çıkarsan artık ünlü oluyorsun. Bir Ajdar vardı değil mi? Nane nane. Ya değil artık hani Filmi vardı. şan, şöhret, şu, Şarkısı bu vardı falan. özür dilerim. Bizim herhalde en son peşinde koşmamız gereken şey bu. Biz çünkü kameranın önündeki insanlar da değiliz. Biz çok işin mutfağıyız ve orada olmaktan çok Ama mutluyuz. oradaki Ama kahramanlar çok önemli işte. tabii ki az evvel de işte ara vermeden önce onu Benim söylüyordum. arkamda bir yönetmen, karşımda kameramanlarım, işte ses teknisyenim olmasa, sesimin kontrolü sağlıksız yapılsa, tabii. benim izleyicilerle buluşmam son derece talihsiz bir biçimde olur. Oysa bütün bunlar iyi ölçülüyor. İşte ışığımız var, fonumuz var. Hepsi bir bütün. Yani biz hepimiz bir orkestranın Evet, kesinlikle. parçasıyız ve tek bir ses çıkabilmesi için de güçlü bir çalışma gerekiyor. Kesinlikle. Çok Bütün ekibe de bu arada teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, bu vesileyle. uyumlu bir armoni işi bu. İşte armoni. Armoni dediğimiz şey. Yani şimdi siz biraz önce ara verdiğimizde dediniz ki beni nasıl keşfedecekler? Bizim bir network'ümüz yok. Yani Evet. Türk sinemasının dışarıya film satması lazım Evet. ama biz Arap ülkelerine dizi satıyoruz. Badem gözlü diziler satıyoruz. Ya bir tercih sebebidir. Olmasın demiyorum ama sadece o olsun. O da olsun değil. ama güzel şeylerin yanında o da olabilir. Evet. Kabul edilebilir. Şu eleştiriyi ne olur kendimize yapmayalım. İşte aradan önce onu söylüyordum ya cümlede. Adamlar yapıyor ya falan. Hayır, adamlar yapıyor değil. O adamların bir kısmı biziz. Bizden çok insan var orada yapan bu işi. Ve hakikaten hani işin zirvesini yapan insanlar var. O insanları biz niye burada tutamıyoruz ki? Niye biz kendimiz bir Avatar filmi yapamıyoruz? Sistem yok ama. Bunu yapabilecek donanımımız da var, ekipmanımız da var. Bunu yapacak insanımız da var bizim. Ama işte söylediğim gibi hep o geliyor, dayanıyor konu bütçeye. Bütçelerimiz çok kısıtlı. Bunun sebebi de şu. Biz şu anda bir yerlerden sponsorlar yardımıyla falan filan böyle tutup da 20-30 milyon dolarlık film yapamaz mıyız? Çok rahat yaparız. Ama bunu kime izleteceğiz? Onun geri dönüşünü nasıl alacağız? Mümkün değil. Çünkü seyircinin de bir bilincinin olması gerekiyor Kesinlikle anladığım öyle. kadarıyla. Kesinlikle öyle. Çok güçlü sanat filmlerinin yani nasıl söylüyorlar, gişe yaptı gişe yapmadı. Ben sevmiyorum bu tanımları ama
böyle bir jargon var galiba. Evet. Kullanılıyor. Gişe yapmak. Gişe yapmak benim bakış açımla Ha, Türkçe filmin kar açısıyla. etmesi kısacası o. Bir şey Tahtayı yapmak. mahtayı alıp çekiçle oraya bir bilet satılacak yer yapmak. Bu film izlendi veya izlenmedi demeyi tercih ederim. Ama sinema diliyle galiba öyle konuşuyorlar. Gişesi olmuyor sanat filmlerinin herhalde. Daha popülist Olmuyor. bakmak Bu şeyden lazım. kaynaklanıyor. Sinema Türkiye'de sadece bir eğlence aracı kaynağı gibi görülüyor. Sinema bir eğlence çeşididir. Evet ama sinema çok ciddi bir şeydir. İşte Cem Yılmaz ya da nedir? Recep İvedik filmleri izleniyor galiba Türkiye'de değil mi? İzleniyor. Ya Müzik olsa izlensin. da olur orada, olmasa da olur. Ne görüyoruz şimdi? Aksak filmi bu. Bu benim çok sevdiğim bir yönetmen arkadaşım Mustafa Kemal Kural. Müzik duyabiliyor muyuz? Olması lazım. Müzikleri de olması lazım. Sesini biz duyamıyoruz ama Bu da belki bağımsız olacak. bir projedir. Aksak filmi. Evet, çok küçük underground bir ekiple yapılmış ve festivallere gitti bu iş. Para kazanmak için bizi bıraktı gitti. Aa, Sen neden beni takip ediyorsun? Senin hiç arkadaşın yok mu? ah canım. Doğal. Her şey çok doğal gözüküyor. Oğlum canına bir şey mi sıktı? Osman yine beni dövdü. Evet. Şey açısından çok mutluyum. Türkiye'de bir şeyleri değiştirebileceğine inandığım, iki elin parmağını geçmeyecek yönetmen var. Ve bunların bir kısmı benim stüdyomda. Bu konuda o kadar mutluyum ki. Mustafa iyi. Kemal Kural onlardan bir tanesidir. Az evvel seyrettiğimiz Sandık filminin yönetmeni Mücahit Pehlivan keza öyledir. İzmir'de bir sinemacı grup arkadaşım var. Afrika Film. Hakan Yılmaz çok değerli bir yönetmendir. Onun şimdi Necro isminde bir tane projesi var. Yeni başladık. Bu insanlar değişik bir şeyler yapmaya cesaret edebilen insanlar. Tabii Türk sineması çok ciddi bir kan arayışı içinde olmalı. Aslında o kan da aslında var diyorsunuz ama Kesinlikle maalesef var. biz beyin göçü, çok ciddi bir beyin göçü olmuyor Her mu alanda Türkiye'de? olduğu gibi biz yani sinema sektöründe de maalesef de var bu. Maalesef. Şimdi çok da güzel çarpıcı sahneler ve renklerin çok iyi kullanıldığı bir film. Evet, evet, evet. Çünkü cart, cırt renkler, cırtlak renklerden O kadar doğal ki. O kadar doğal. içimize fenalık geliyor. İşte dizi sektörünün herhalde iş yapmasının temel koşullarından biri de çok cırtlak. Sarının en O- sarısı, yeşilin en yeşili. Lüks arabalar, lüks hayat falan. Bunlar magazin dünyasının malzemeleri haline gelen figürler var. Ve onlar da bu filmlerde sanatçı olarak yer alınca film izleniyor herhalde. Bunun Evlerde aslında izleniyor. temel sebeplerinden biri az evvel söylediğim şey. Hani standart bir renk belirleniyor ve bütün film aynı renkte gidiyor. Yani o şeyde işte söyledim ya, bir haftalık kısacık zamanlarda bunun postunu hak ettiği şekilde yapabilmenin bir yolu yok. Renk zor iştir. Hep böyle güzel kızlar, yakışıklı erkekler, lüks arabalar, lüks evler. Yani Evet. toplumun ekonomik koşullarında özendiği hayatın pompalanması var galiba ekrandan. Evet, evet. Beyaz Bu perdede pek bu yok. Son dönemin olsa furyası gerek. bu. Bundan furya. bir decade önce de şey vardı işte. Biz ağayız. Evet. Sürekli ağ dizileri. İşte bizim geleneğimiz şöyle, bizim göreneğimiz şöyle falan filan. O furya bitti, şimdi bu başladı. Şimdi plaza. Plaza dünyası var. Bilmem Ne ne var holdinginin sahibiyle bilmem ne holdinginin sahibi işte aşık oluyorlar falan filan. Hani şey diyorduk ya, Yeşilçam'da zengin kız, fakir erkek Fakir falan erkek. filan Şimdi denklemi. şey mi değişti? Mekan değişti. Format değişti biraz ama aslında hala aynı Öykü şeyin üstünde aynı. oynuyoruz. Hala aynı şeyin üzerinde oynuyoruz. Peki eğitim. Eğitim çok önemli. Her şeyde Ta önemli. ilkokuldan başlayarak. Benim yaşlarımda ilkokullarda biz mesela ben mandolin çalmayı öğreniyordum. Ya da bizim flütlerimiz vardı, flüt çalardık. Bu ne? Mesela neyi dinliyoruz? Duymaya çalışıyorum. Bu TRT belgeseli yaptığımız bir uzun metraj belgeselin main title. Sizin. Evet, benim. Dinleyelim bunu. Çok da rahatlatıcı. TRT belgesel için Evet. yaptınız. Bozgundan Umuda. Belgeselinin müziği. Çok da güzel. Siz tek başınıza o Savaş aletinizi... döneminde aynen öyle. Bilgisayarın başında yaptığım şey.
hüzün var sanki bu belgeselde biraz. Onu çağrıştırıyor Ya, sanki, değil mi? Çok büyük trajedi var aslında işin içinde. Savaş dönemlerinde Türk Kızılayı'nın işte kendi insanımıza nasıl, hatta karşı tarafa nasıl hizmetler sunduğunu anlatan bir belgeseldi bu. Evet, bana çok çarpıcı gelmişti. Baştan sona dramatik ama sonu büyük bir coşkuyla bitiyor bunun. Evet, dinliyoruz bir taraftan. Eğitime geldik. Eğitim dediğimizde okullarda müzik eğitimi var mı? Şimdi bugünlerde müfredatı konuşacağız. Kadını yok saydılar. 15 Temmuz'a Cihat Günü denmiş. Bütün bunları da değerli izleyicilerimiz, 15 yayınlarımız Temmuz'a ne içinde denmiş? Cihat Günü denmiş. Ha, bunu ilk defa şimdi duydum ben. Orta öğretim temel dini bilgiler İslam 2 ders kitabında cihat konusuna 6 sayfa yer verilmiş. En önemli ibadetlerden biri de cihattır denilen kitapta şu deniyor. Cihat hayatın gayesi olarak Allah'a kulluk etmekten, Allah ve Resulünün koyduğu ölçülerin fert ve toplum hayatına uygulanmasına çalışmaya, İslam'ı diğer insanlara tebliğe, İslam ülkesini ve Müslümanları her türlü tehlike ve saldırılara karşı savunma ve bu konuda gerektiğinde savaşmaya kadar kapsamlı bir anlam taşımakta, ama bizim anlayışımız, cihat anlayışımız bu. Kalp, dil, el ve silah gibi beşeri aksiyonun ortaya konulduğu her vasıtayla yapılabilmektedir. Bu bir akıl tutulması halidir. Gençlerimizi, çocuklarımızı savaşa, silah tutmaya, birbirini öldürmeye, vurmaya, kırmaya bir eğitim sistemi öğretemez, bunu yapamaz. İşte bunlar öğretiliyor. Beynelmilel, dünyanın değerleri göz ardı ediliyor. İşte evrim teorisi yok sayılıyor vesaire. Sonuçta birer potansiyel suçlu yetiştireceğiz Bu kadar cihat ülkemizde, açıklaması cihat adı içinde altında. insanın kendi kendini adam edebilmesi, insana dönüştürebilmesi neden cihat kapsamında verilmemiş, bunu çok merak ettim. İşte bunlar Aydınlık Gazetesi'nden, müfredattan alıntı. Ben de Aydınlık Gazetesi'nden aktarıyorum. Bütün bunları konuşacağımıza işte abuk sabuk konular maalesef tartışılıyor. Biz bugün biraz siyaseti aralayalım. Sinema, Türk sineması, çünkü Antalya Film Festivali'nde de alınan bir karar var. Türk filmleri artık orada olmayacak. Efendim, uluslararası düzeyde sinemamız daha oturmamış ki yerine uluslararası düzeyde film festivali yapmak neyimize demek istiyorum ben de. Değil O mi? kapıya çıktı iş maalesef. O kapıya çıktı iş. Ya bu hani neresinden tutup da böyle mantıklı bir şeyler söyleyebilirim diye düşünüyorum da kendi içimizde zaten hani sinemada kavga halindeyiz. Bunu bari dünyaya bu kadar çaktırmasak. Dünyaya çaktırmayalım dediniz ama maalesef böyle. Türk sinemasının network yok ifadeniz çok çarpıcı. Çünkü biz sanatçılarımızı tanıtamıyoruz. Çok Hiçbir şeyimizi- yeteneklerimiz. Bu bireysellikten çok, bahsetmedim ben. Hani güçlü. bireysellik Mesela sadece bireysel Türk Hava olarak Yolları değil. demem reklama girmeyecektir. Çünkü devletin hava yolları şimdilik öyle. Gidip niye dışarıdan aktör getiriyor? Biz ve milyon dolarlık bütçelerle birkaç saniyelik reklam filmi çekiliyor. Öyle değil mi? Aynen öyle. Bizde yok mu o yetenek? Fazlası da var. Emin olun fazlası da var. Hollywood bugün inanılmaz kısır döngülü konularla hala film yapıyor. Şöyle bir şey konuşmuştum ben bundan birkaç hafta evvel bir toplantı sırasında. Biz hani çok eleştiriyoruz ya Yeşilçam filmlerimizi. Özellikle yeni dönem. Arkadaşlar bunu yapıyor. Ne olur yapmayın. Onun için anlatmaya çalışacağım. İşte Kara Murat efsanesi var bizde. İzliyoruz ve gülüyoruz. Ha ha bu böyle film mi olur canım? Bu gerçekçi değil falan filan. Onun yanında Transformers ne kadar gerçekçi? Transformers Evet. değil mi? Ne kadar gerçekçi? Superman ne kadar gerçek bir adam? Batman ne kadar gerçek bir adam? Ama bunları izliyoruz, gülmüyoruz. Neden? Bunun içinde bir püf noktası, bir sihir olması lazım. Bunun ya da içindeki onu püf akıl noktası mı? sunum. Adamlar o kadar güzel sunuyorlar ki. O Transformers'ın oyuncaklarını satmak için adam 50 milyon dolar, 100 milyon dolar film yapıyor. Ama bunu bütün dünyaya yapıyor. Sadece bana, sana, ona, şuna, bana değil. Bütün küreye film yapıyor adam. Adamın elinde çok büyük bir network var. Adam diyor ki ben bir şey yaptım zaman bu gidecek. Ben bunu istediğim kadar para yatırabilirim. Şöyle düşünün. Son dönemde yapılan Marvel filmlerini çok takip etmedim ama yakın döneme kadar hala Avatar 2 en pahalı filmdi bütçe Evet, olarak. Avatar. Evet. Ne kadardı onun bütçesi?
çok emin değilim ama 252 milyon dolar civarı gibi bir şey okumuştum Muazzam. IMDb sayfasında. Yanılıyor olabilirim, çok net değil ama bu çok büyük bir rakam. Ama mutlaka mesela Yüzüklerin Efendisi değil mi? Büyük Çok bütçelerle. örnek var. Çok örnek var bunun gibi. Hani 200 milyon doların üzerinde çok örnek var. Titanic de onlardan bir tanesidir. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Bu adamların network olmasa onlar da bunu yapamazlar. Avatar'ın gişeden sadece Amerika'dan dönüşüyle o adam da batar. Bunun çok farkında. O yüzden bütün dünyaya satıyor. Çin'e satıyor, Hindistan'a satıyor, Meksika'ya satıyor, Brezilya'ya satıyor. Her yere satıyor. Bize de satıyor. Biz izliyoruz onları. Ve görselliğine hayran oluyoruz onların. Biz başka hiçbir şeyine değil. Aksiyon görüyoruz. Wow. Niye? Çünkü örneği muadili bizde yok. Bu aslında böyle yapılır falan diyemiyoruz biz onlara. Dediğim gibi hani Transformers bir robot oturup sizinle böyle çay içecek kıvama Ama geliyor. niye öyle diyorsunuz? Bizde ömür boyu sürecek bir Kurtlar Vadisi yayınlandı. Bütün millet Kurtlar Vadisi konuştu. Vallahi tek karesini seyretmedim. Oyuncularının ne ismini bilirim ne tipini görsem tanımam. Ama bir Kurtlar Vadisi'dir. Millet deli gibi oturdu, izledi. Cinayet filmi mi? Ne filmi? Mafya filmi. O kıvamda. Yani onun için işte bir Bazı şeyleri proje olarak görmemek lazım. Hani film ya da işte televizyon, şu bu projesi olarak görmemek lazım. Bazıları tamamen psikolojik proje Türkiye'de. Festivale giden o kadar güzel filmlerimiz var ki bizim Türkiye'de. Gidip eli boş dönenler de var, gidip ciddi ödüller alanlar da var. Bu eli boş dönenleri kötümsemek maksadıyla söylemiyorum. Benim de gönderdiğim birkaç tane film ödülsüz döndü. Bu iyi olmadıkları anlamına gelmiyor. Bize şöyle bir bakış var. Ben bunu yaşadım mesela. Biz etnik bir kökeniz onlar için. Ama işin bir de şu kısım var. Bu etnik köken deyip de kendimizi niye bu kadar ezdiriyoruz ki biz? Bizim adamımızla iş yapıyor onlar. İşte başında da söyledim ya. Bizden insanlar olarak iş yapıyor onlar. Bizden müzisyen alıyorlar, bizden yönetmen alıyorlar, bizden kurgucu alıyorlar, bizden işte color yapacak adam alıyorlar, animasyon yapacak adam alıyorlar. Çok var orada çalışan. Biz duymuyoruz bunları. Bakıyoruz, benim ricamdır sinema izleyicilerinden, sinemaya gidip de sinema izleyen insanlardan, film bitip de kreditler çıkıyor yani şu final yazıları. orada herkes ayağa kalkar Ne ve olur salonu çıkmayın ya, terk bir eder. oturun izleyin onları. Ya çok değil 5 dakika, bilemediğiniz 10 dakika gider hayatınızdan ama inanılmaz Yani isimler öğrenirsiniz. tek o isimleri okuyalım. Bunlar kimdir ve neler yapmışlar? IMDb'ye girin. imdb.com var ya. Oraya girin. Bu nedir Bakın. imdb.com? IMDb Internet Movie Database. Dünyada yapılmış aşağı yukarı bütün filmlerin prodüksiyon ve post prodüksiyonlarında kimler var, kimler yok hepsinin isim göre departmanlara IMDb, ayrılıp öyle mi? listelenmiş hali. Yani Oraları bir araştırın. bilgi Kesinlikle deposu. öyle. Tamam. Akla hayale gelmedik hiç ummadığım filmlerden, ummadığım insanlarla tanıştım. Bunların bir tanesi Kütahyalı bir arkadaşım. Adını söyleyin. Yusuf Dinçer. Ne yapıyor? Şeydeydi en son. Game of Thrones'un makyajlarından bir tanesi. Buyurun. Müthiş çalışıyor adam. Bu adam niye orada çalışıyor yahu? Gelsin bizde çalışsın işte. Yapacak adam var bizde. Şu anda neyi duyuyoruz? Tabii elimi yukarı kaldırıyorum bize ses yukarıdan geldiği için. Another Christmas Tale. Bu bir albüm. Sizin. Benim. 2002'de başlayıp 2011'de bitirdiğim bir albüm bu. Bu film müzikleri yapmadınız. Sadece Bu film değil. Bu ayrı bir projeydi benim için. Hala üzerinde çalışıyorum. Bunu bir animasyona dönüştüreceğiz biz. İlk etapta müzikleri bitti. Şimdi birkaç animasyon ekip arkadaşım var işte. Ne kadar sürer çok bilmiyorum ama herhalde 2 yılın üzerinde sürecek bu yine. Bir Noel hikayesi anlatacağız. Bu nasıl bir hikaye olacak? Bize empoze edilen bu Noel olayını o kadar böyle ters yüz ediyoruz ki. Hani geçenlerde duydum bunu da. Bunu da benim konumun içine sokacağım bir şekilde. Noel Baba Şey yok. Demreli değil mi? Şeyi okudum. Evet. Çok anımsamıyorum cümleyi söyleyen ama bir Amerikalı Kurban Bayramı'nda kurban kesmeyi müddetçe çam ağacı süslemem diye bir cümle okudum. Nasıl cümle? Bir Amerikalı ya da hadi ülke vermeyelim. Kurban Bayramı'nda yatırıp bir kurban kesmediği müddetçe ben çam ağacı süslemem demiş adam. Çok değişik, enteresan. Ama bu ne kadar garip. İşte bu bakış açısı değil mi bizi? Yok bu benim için çok güzel bir malzeme aslında. Ben onu çok güzel empoze edeceğim. Onun da notlarını aldım.
Bakalım süsleyebiliyor muymuş? Süslüyorsak niye süslüyormuşuz? O Bunu zaman bir soyulmuş konuşalım. domatesi kimse almaz diyen bunu da malzeme yapın o halde. Yani bu hangi zihniyettir? Açık kadın soyulmuş domates gibidir. Soyulmuş domatesi kimse almaz. Hayır, biz domatesi hep Evet. domatesi soymadan salata yapmayız. Yemeğe de koymam. Kabukları insanı rahatsız eder. Vitamini kabuğunda diyeceğim, olmayacak şimdi. Domatesin yani eğer konu buraya gelecekse biz ne konuşuyoruz? Dünya nereye gidiyor, değil mi? Siz bence domatesin kabuklarını da düşünün bir film. Dünya dünya izin nereye olur. gidiyor aslında çok büyük dert değil. Biz niye burada kalıyoruz? Benim derdim bu. Biz niye yol Ya alamıyoruz? biz de o dünyanın içindeyiz. Biz niye o dünyayla beraber bir yere gitmiyoruz? Niye olduğumuz yerdeyiz? Benim takıntı yaptığım, dert ettiğim şey bu. İşte eğitime geliyor iş. Bu zihniyeti eğitimle ancak çözebiliriz. Yani bunun panzehiri bu olması gerekiyor. Türkiye bu değil, bu Birçok bakanlıkta olmayacak. var, birçok Sizlerle bakanlıkta var. yol alacağız. Bizde başvuru yaptığımız Kültür Bakanlığı'ndan dönen o kadar çok projemiz Değiştirecek olanlar ne o projelere cevap geliyor mu Kültür Bakanlığı'ndan? var ki. Cevap geliyor, kale alınmamakla. Tabii. Biz sizi tanımıyoruz. Çünkü siz laikliği savunan kesimsiniz. Biz irticayı savunuyoruz diyor. Değil mi? Tabii mesele bu yani. Background'umuzu da öğrendikleri zaman tamam gidin orada yapın işleri cevabı aldığımız oldu bizim. Ama kendileri de Amerikan hayranlığı içinde çocuklarını oraya yolladılar. Oralarda şirketler kurmuşlar. Yani muazzam bir çifte standart var. Sevdiğim bir söz vardır. Bunlar kendine Müslüman. Kesinlikle öyle. Tam ifadesi bu olur herhalde. Evet. Peki eğitim, niye okullarda sağlıklı müzik eğitimi yok? Siz gittiniz, niye dışarıda eğitim yaptınız? Okullarda neden müzik eğitimi yok? Çünkü kültür olarak müzik kültürümüz de yok bizim. Hani şimdi müzik seven kitleyi ayrı tutalım. Hakikaten ciddi müzik takipçisi bir kitle var Türkiye'de, yok değil. Ama kendi koşul, kendi maalesef. imkanlarıyla ancak Tabii kendi ki. olanakları Tabii içinde ki, bunu tabii ki. takip Yani edebiliyor. yakın döneme kadar bu çok artış Ay, gösterdi son bir aslında. dakikamız içindeymişiz. Tam da konuyu böyle pişirdik. Evet. Müzik kültürümüz çok yerlerde. Türk sanat müziği, Türk halk müziği, bir sürü alanımız var. Ama hangisinin gerçekten çok iyi temsil edildiği platformumuz var. Bunu bir soruşturmak lazım. Sadece sinemada değil, burada da network'ümüz yok bizim. Vallahi son zamanlarda bilmiyorum. Japon kılıklı birileri, bir takım birileri, eline davul alan şarkıcılar falan çıkıyorlar. Böyle haber diye bir şarkı söylemeye çalışıyorlar. Ben tahammül edemiyorum. Müzik dinlemeyi seven biri olarak. Ama bunlar maalesef çok satıyorlar ve çok dinleniyorlar. Kulak bizim çok önemli anonim Satan şeyler türkülerimiz görseller. var. Buna dikkat edelim, müzik değil. Evet ve Ben magazin bu insanların dünyasının müzisyen sınıfına pompalamasıyla herhalde. sokmam açıkçası. Ben hani bu işi temsil eden biri olarak müzisyen diye sınıflandıramam. Mümkün değil böyle bir şey. Evet. Bir Fazıl Say'ı tekmelediğimiz kadar yani ne kadar acımasızca tekmeleniyor, sahip çıkılmıyor Türkiye'de Fazıl Say'a ve çok değerli sanatçılara. Ama biz bunu aşabilecek güce sahibiz sizler sayesinde. Umuyorum ki olacaktır. Bu umudum çok büyük. Onun için buradayım. Çok teşekkür ederim beni buraya çağırdığınız için. İyi ki alaka geldiniz. gösterdiğiniz için. Sizin Bunları değiştirecek ekip bizim yanımızda. Hiç merak etmeyin siz. sadece Hollywood'da değil, Türkiye sınırları içinde de yakından tanınmanız ve o benim çok zevk alarak dinlediğim notalarınızı gerçekten çok önemli teşekkür çalışmalar ederim. yapmışsınız. Eksik olmayın. Birbirini tekrarlamayan notalarda, mezürlerde müziği biraz seven biri olarak söylüyorum. olmayın, sağ olun. Çok orijinal çalışmalar yapmışsınız. Bu notalarla ülkemizin bütün müzik severlerinin ve sinema severlerinin tanışmasını kalbimden isterim. İnşallah. İyi ki geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, yarın yine Kıbrıs konusunu masaya yatıracağız ama özellikle bu müfredatı unutmadık. Çok değerli konuklarımızla bundan sonraki süreçte bu müfredat okullarımızdan geri çekilene kadar Atatürkçü, laik, çağdaş, Türkiye'ye yakışır eğitim sistemi hayat bulana kadar da biz yayınlarımızı sürdüreceğiz. Unutmayın, yolumuz aslanlı yol. Atatürk'ün yolu, onun ilke ve değerlerinden asla ve asla dönmek yok. Bunu da bu ülkede herkes bile. Tekrar teşekkür ediyorum. Yarın Kıbrıs'ı konuşacağız dedik. Kıbrıs, dünden bugüne Kıbrıs. Neler oluyor orada? Nasıl kazandık, nasıl kaybetmek üzereyiz?
Bütün bunları konuşacağız. Şimdilik esen kalın.